Merhaba arkadaşlar. Bugün fırında istiridye mantar yapacağız. Önce sosumuzu hazırlayacağız. Soslu ve çok lezzetli bir mantar yapmayı planlıyorum. Sosumuz için 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 bardak süt, yarım bardak zeytinyağı. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. Bunun üstüne yaklaşık 1,5 domates rendesi, yarım limon suyu, burada da karışık baharatlarımız var. Yarım kaşık kimyon, bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı toz sarımsak, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı isot, 2 çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber. Bunları da ekliyoruz. Bilindiği gibi istiridye mantarları piştiği zaman et tadında çok güzel mantarlar olur. Fakat hep genellikle tepside yaptıkları için, tavada yağda kızarttıkları için ben bugün soslu ve daha değişik bir istiridye mantarı tarifiyle karşınıza geldim. Burada 2 tutam biberiye, bir tane sarımsak, taze sarımsak ezmesi, bir çay kaşığından biraz fazla kekik ve 2 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bunları da bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi bu arkadaşlar et olmadığı için marinasyon süresi denemedim. Direkt fırına verip önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45 dakika falan pişirip hep beraber tadına bakacağız. İstiridye mantarlarımızı ikiye bölüp sosumuzun içine yatırıyoruz. Parçalanan büyük parçaları ikiye bölüyoruz. Sosumuzun içine yatırıyoruz. Ben istiridye mantarlarını daha önceden sirkeli suyla yıkadım. Nerede yetiştiğini, nasıl yetiştiğini bilmediğimiz için kendi şeyimde bir önlem aldım. Mantarlarımızı güzelce sosumuzun içine attıktan sonra hafif hafif sosla buluşturuyoruz. Güzelce bir karıştırarak sosun her yerlerine değmesini sağlıyoruz. Evet, soslanan mantarlarımızı daha sonra fırın tepsimizin içine serdiğimiz yağlı kağıdımızın üstüne mantarlarımızı koyuyoruz.
Soğan sosumuzu da üstüne bocalıyoruz, döküyoruz ki sulu, bol soslu, güzel tatlı bir mantarımız olsun. Evet, şimdi diğer pişirme kağıdına mantarımızın üstüne kapatıp köşelerini elimizden geldiği kadar sıkı sıkı birbirine alıyoruz. Ve üzerine biraz su serpiyoruz ki yağlı kağıdımız fırında yanmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza koyup 40-45 dakika pişirip hep beraber nasıl olduğuna bakacağız. 45 dakika sonra görüşmek üzere. Yaklaşık 40 dakika sonunda fırında bu şekilde pişen İstiridye mantarlarımızın şimdi üstündeki kağıdı kaldırıp biraz da üstünün açık bir şekilde kızarmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, mantarlarımız pişti. Artık servis tabağına alıp afiyetle yiyebiliriz. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Herkese şimdiden afiyet olsun. Lokum gibi istiridye mantarı.